birazcık exil pozisyonlarla domicil pozisyonlardan bahsedip aradaki farkı anlamaya çalışacağım. Çünkü günümüzdeki popüler kullanımını gördüğüm zaman hani tahmin oranımızın niye aslında Türkiye olarak az olduğunu anlıyorum. Çünkü genel olarak çok kötü pozisyonlarmış gibi, özellikle exit pozisyonlar yorumlanıyor. Bu doğru değil. Ya da domicil çok iyiymiş gibi yorumlanıyor. Bu da doğru değil. Şimdi aslında birazcık Ortaçağ astrolojisinin popüler olmasıyla bu döneme geldik. Çünkü hani Helenistik dönem öncesi bu yorumları göremezsiniz. Sümer, Mısır vesairede. Hatta Helenistik astrolojide bu kadar hani kötü yorumlanmıyor ya da iyi yorumlanmıyor. Anlamları unutulmuş. Şimdi Orta Çağ döneminde niye böyle? Öncelikle onu söyleyeyim. Orta Çağ dönemine kadar astroloji kayıp bilgilerden bir tanesi. Bakın 17 kez yıkılmış bir şeyden bahsediyoruz. İskenderiye Kütüphanesi'nden. Karanlık bir dönem var. Zaten Orta Çağ döneminin kendisi de karanlık biliyorsunuz. Astrolojiyle bu arkadaşlar yeni tanışıyorlar. Arapçadan çeviriler yapılıyor. Özellikle William de biliyorsunuz bir çevirmen. Ne astronom ne matematikçi. Dolayısıyla bir sürü şeyi de tam anlamadan çevirmiş oluyor. Arapçanın da çok hani kolay bir dil olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Dolayısıyla aslında bugünlerden bugüne gelen Orta Çağ'dan kaynaklı birçok şeyimiz var. Zaten Hristiyan astroloji yani William Lee'nin yazdığı Hristiyan Astrolojisi adlı kitabı okursanız, eğer okuduysanız oradaki çelişkileri de belki görmüş olabilirsiniz. Mesela işte bu bir kuraldır diyor bir noktada. Sonra bir bakıyorsunuz o kuralı kendisi uygulamamış. Dolayısıyla hani böyle bir ortamda çok da büyük katkıları var tabii. Hani günümüze de astrolojinin ulaşmasını sağlayan insanlardan bahsediyoruz ama dolayısıyla hani günümüzde nasıl saplasaman böyle birbirine girdiyse aslında aynı durum geçmişte de böyle. Hani değişik bir şey yok. Bu exil ve domicile geleyim. Çok konuştum değil mi? Evet, bu arada kayınvalidem de geçiş yaptı arkadan. O bir boğa güneşi. Yine yemek yapıyor. Çok güzel yemekler yapıyor. Neyse. Konumuza gelelim de aklım gitti oraya. Kim bilir ne yaptı. Jüpiter'in boğa. Yapacak bir şey yok. Domisil yönettiği burçta yerleşen gök cismi demektir arkadaşlar. İkametgah demek tam olarak Türkçe çevirisinden bahsetmek gerekirse. Örneğin işte Venüs terazide domisildir ya da Venüs boğada domisildir. Jüpiter yayda domisil vesaire vesaire yönettiği burçta yerleşen gök cismi boğada almış. Exil ise yabancılık demek. Yönettiği burcun karşısında konumlanan gezegenlere verilen ad. Exil eskiden sürgüne de deniyordu. Bu arada sürgün derken hani seni bu topraklardan kovuyoruz defol tadında bir şeyden bahsetmiyorum. Bildiğimiz bitki sürgünü. Çünkü bitkilerin sürgünleri biliyorsunuz dışarıya doğru bir enerjidir. Hani merkezden ayrılan, yürüyen aslında onu da kastediyormuş eskiler. Hani yabancılık kelimesine bir de bu anlama ekleyin. Hani merkezden dışarı doğru hareket etmek, bulunduğu ikametgahı terk ederek dışarıya gitmek gibi bir anlamı var. Mesela işte Venüs Koç burcunda exildir. Çünkü yönettiği terazinin tam karşısında. Ya da Venüs Akrep'te yine exildir. Yabancılık efekti vardır. Bu arada yakın arkadaşımız Alice Rus. Hani exil pozisyona sahip Venüs Akrep. Hani bunun gibi örnekleri çeşitlendirebiliriz. Exil. Hani haritanın neresinde görüyorsanız exil pozisyonu. Mesela Mars terazi. O da yönettiği koçun karşısında değil mi? O da exil pozisyon. Neresinde görüyorsanız bir yabancılık efekti olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Benim 3. evimde var mesela bir exil pozisyon. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Üvey kardeşim olduğunu gösteriyor. Ve bizim akademide çok sık yani hep pratik yapıyoruz biz zaten. Hani ben sadece fotoğrafik hafızama güvenmiyorum. Öğrencilerimi de hani aynı şekilde teşvik ediyorum harita inceleyin diye. Dolayısıyla ya kökenlerde vardır ya da ne bileyim mesleki alanda görülüyordur bir exil pozisyon rahatlıkla mesleğinde yabancılarla çalışıyor diyebilirsiniz. Hani iyi veya kötü bir yorumu yok bakın.
Hani bu çok sığ bir yorum zaten. %50, bir de öyle bir dünya yok zaten. Benim Jüpiter'im iyi ne demek? Hani uçak bileti almadan uçabiliyorsun yani. Onu mu anlamamız gerekiyor? Ya da Merkür'üm çok iyi konumda demek ne demek? Hani yüksek matematik biliyor musun diye soruyorum. Yok bilmiyorum diyor. Hani diyorum Merkür'üm çok iyi konumdaydı. Hani anlatabiliyor muyum? Hani Jüpiter çok iyi konumda olsa bilet almadan uç. Ondan sonra Merkür'ün iyi konumdaysa işte Avustralya'daki o plaja e, çikolata ambalajını kim attı onu da bilmen lazım. Laplace'ın e, ondan sonra teoremi değil mi? Laplace'ın şeytanı. Ki Merkür balıktır o matematikçi de. Dolayısıyla hani iyi tahminler yapmak için aslında bunların anlamlarını üşenmeden öğrenmek gerekiyor. İyi kötü sığ yorumuna kapıldığınız zaman semboloji dilini atlıyorsunuz. Sembol dili de zaten astrolojide her şey demek. O zaman tahmin yapamıyorsunuz demektir. Değil mi? Yani tahmin oranı bir astroloğun başarı ölçüsünü gösteren şey sonuçta. Ben şimdi tahminleri çıkmamış bir astroloğa niye şey yapayım ki, güveneyim ki? Önce bir bakarım hangi tahmini çıkmış, nerede şey yapmış. Ondan sonra yoksa çok konuşmuş, her yöne gidiyor. Hani çok forward effect yorum mu yapmış? Dolayısıyla bu önemli. Bir benzetmeyle anlatayım size aradaki farkı, domicil ile exit farkını. Diyelim ki siz bir Türk olarak Maldivlere gittiniz. Sütlaç istiyorsunuz. Ay Jüpiter bu alınca böyle örnekler aklıma geliyor. Şimdi siz Maldivler'de bir Türk olarak exit pozisyonundasınız. Tamam, sütlacı bulamayabilirsiniz. Oranın hani smokehouse dersek mesela Fransız sütlaç anlarlar mı? Tolga'nın esprisi ya. Benim yeğenlerimden bir tanesi Miami'de baklava satıyor. Sütlacı dedim nasıl isimlendirmek lazım? Smokehouse dedi. Neyse dağılıyorum. Smokehouse sütlaçtasın diyor. Evet, İsliye üstü. Amerikan sütlacı. Dolayısıyla siz istediğiniz sütlacı bulamayabilirsiniz ama oranın daha babyface tatlıları olabilir. Değil mi? Ama Maldivler'de bir Maldivli domicil pozisyon. O da sütlacın harikulade olduğundan bir haber mesela bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla turist gözü bakarsan, turist gözü yani turistmiş gibi o gözle bakarsanız bu gezegende işin altından kalkarsınız yorumlarken. Bu arada hani exil pozisyonlar hiçbir zaman diğer arketipi kaybetmiyor. Mesela siz Maldivlere bir Türk olarak gittiniz ama sütlaç bilgisi hala sizde. Anlatabiliyor muyum? Belki orada avantajla yakalarsınız. Mesela ben çok güzel sütlaç yapıyorum deyip Smokehouse bir sütlaç dükkanı açar. Mesela çok para da kazanabilirsiniz. Yani başarılı, başarısız, iyi, kötü pozisyon değildir bunlar. Benim Miami'deki yeğenim de çok güzel para kazanıyor. Baklava satıyor millete, Amerikalılara. Dolayısıyla o da exil pozisyonlara sahip. Böyle meslek evinde exil var. Türkiye'den de gitmedi gerçi orada doğdu ama olsun. Sonuçta yabancı tatlı satıyor. Dolayısıyla ya da şöyle bir başka örnek vereyim. Bir bakkala gidiyorsunuz değil mi? Beyaz peynir alacaksın. Beyaz peynir domisildir. Her yerde bulunur. Standart gibi bir şey değil mi beyaz peynir? Parmesan arıyorsan o exil pozisyonu her yerde bulamayacaksın onu. Bu gözle baktığınız zaman hayat daha da kolaylaşacak astroloji hayatınız. Dolayısıyla hani burada şu olmuş. Senin kökenlerinde göçebelik var. Bu ara yabancılarla ilgili bir şey olacak. Yurt dışından halanın kızı geliyor tadında tahminler yapabilirsiniz. Diğer türlü iyi kötü yorumu zaten çalışmıyor. Hani sürekli istatistik yapıyoruz, kovalıyoruz. Bilim insanı istatistikleri yaptım geçenlerde. Paylaştım da Instagram adresimde var. En çok çıkan pozisyon neydi biliyor musunuz? Terazi biliyorsunuz bilimle ilgili bir burç. Çünkü hem realitenin tanrıçası Venüs yönetiyor hem de bilimle ilgili Satürn yönetiyor. Tabii klasiklere göre konuşuyorum. Modernlere kalsa aniden bilim temsilcisi Uranüs oluyor. Anilik. Hiç bilimde altyapı yokmuş gibi. Mars terazi konumu çıktı. Bilim insanlarında en çok görülen konu. Beni şaşırtmadı. Ama bazılarını şaşırttı. Hatta Merkür Başak en az çıkandı. Ona çok şaşıranlar oldu. Evet ben de birazcık şaşırdım çünkü o kadar az çıkmasını beklemiyordum. Yani Başak sonuçta analiz ya. Ama Mars teraziye hiç şaşırmadım. Çünkü terazi zaten bilimle ilgili. Mars'ta ne yapıyorsunuz gezegeni zaten. Değil mi? Hayatta en çok enerji harcadığımız alan bilim insanlarında en çok bilim konusunda enerji harcıyormuş zaten. Çok beklediğim bir pozisyon.
Gerçi Mars terazi deyince de aklıma Naim Süleymanoğlu geliyor. Naim Süleymanoğlu da halter şampiyonu. Ya, halter şampiyonu. Bir hem exil pozisyon. Bak Bulgaristan'dan geldi. Naim Süleymanoğlu. Yabancı yani. Aynı zamanda halter yani çok teraziye benzemiyor mu? O espriyi de daha önce yapmıştım ama olsun. İdare edin. Dolayısıyla exil pozisyonlar bir de şöyle bir fark ettiyseniz anlamları da var. Olduklarından daha çok enerji harcıyorlar. Şimdi sen Maldivler'de Türksün. Maldivli gibi girer bungalovuna yatar mısın? Yatmazsın değil mi? Denize gireceğim, vatozu göreyim. Vatozla oynaşabilir miyim? Daha çok enerji harcayacaksın. Bunu hevesle de yapabilirsin. Heves duymadan da yapabilirsin tabii. Haliyle Vitruvius Valens demiş ki exil pozisyonlar doymak bilmezler. Evet doymak bilmez. Mesela Merkür exilde bilgiye doymak bilmeyecek. Hani verilen bilgiyle yetinmeyecek. Turist gibi ya öyle düşünün. Sen Maldivler'de gördüğün şeyle yetinir misin? Daha fazlasını görmek istersin. Dolayısıyla durum budur. Videoyu kapatamadım.